boşanma hikayesi başlangıç aşamasında bir fikir. Dolayısıyla kişiler özellikle tüm yolları tükettiğini düşünmüyorsa, süreç olarak bu ilişkiye yeterli zamanı vermemişse hala içlerinde bazı sorular taşıyorlar. Boşanmalı mıyım? Boşanmamalı mıyım? Boşanmak için bunlar gerçekten yeterli sebepler mi? Haklı mıyım? Yapılacak olan her şeyi yaptım mı? Ya da boşanırsam başıma neler gelir? Onun için de aslında boşanmak doğru bir karar mı? Tüm bu sorular uçuşuyor haklı olarak insanların kafasında. Ve çoğu zaman bireysel olarak danışmanlık halinde müvekkiller geldiğinde, tanıştığımızda müvekkillerin önemli bir çoğunluğunda, belki %30'unda diyebilirim, bu soru işaretlerini gördüğümüzde sadece ben değil, eminim pek çok meslektaşım boşanmayla ilgilenen burada boşanmakla ilgili net bir irade olmadığını görüyor. Şimdi burada doğal olarak bizde oluşan duygu şu: boşanma kararı vermeden evvel ya da hukuki prosedüre başlamadan evvel bir şeyler yapmak mümkün mü? Eğer müvekkil tek taraflı olarak gelirse bir bireysel terapiye yönlendirdiğimizde aslında kendi hikayesini anlamlandırması, eğer eşiyle hiç konuşmadıysa, kendi içerisinde debelendiği sorunlar varsa sadece bireysel terapiyle bile bunu aşabildiğini, bu sorunlardan arınabildiğini ve evliliğin çok daha sağlıklı bir temele kavuşabildiğini görüyorum. Ama bazen karşı tarafın da bir olgunlaşmış niyeti olabiliyor ya da olgunlaşmaya başlamış bir kafa karışıklığı olabiliyor. İşte o zaman aslında hep şunu niyet ediyoruz. Diyoruz ki keşke çiftler birlikte gelselerdi, boşanmak üzere değil, boşanma konusunda danışmanlık almak üzere. Çünkü şunu da görüyorum ki çift terapisine ya da bireysel terapiye başlamadan evvel neyin boşanmakla ilgili bir kusur olup olmadığını da duymaları gerekiyor. Çünkü öyle önyargılarla geliyorlar ki sadece karşı tarafı ağır kusurla addediyorlar ama kendi davranışlarını görmüyorlar. Ama her iki taraf aslında birlikte eşit bir zeminde davalı ya da davacı sıfatı olmadan önümüze geldiğinde birlikte karşılıklı bir diyalogla karşılığının hukuksal literatürde bir kusur olduğunu, neyin olmadığını bir kere cevaplamak en başta çok kıymetli. İkinci olarak da eğer niyet varsa, bu elbette bize geldiklerinde boşanmanın sonuçlarını öğrenmek için de gelmiş olabilirler gerçekten. Karar net bir şekilde vermiş olabilirler. Bunun da çok büyük bir faydası var. Bunu da anlatmak isterim ama eğer orada her ikisinin de boşanmakla ilgili bir soru işareti varsa ve buradaki kusurla ilgili bilgi alışverişinden sonra pekala onların niyetiyle bir çift terapisine yönlendirilebilmeleri ya da aile terapisine yönlendirebilmeleri evet gerçekten evlilikleri kurtarabilir. Bu neden kıymet verdiğimiz bir şey derseniz, belki boşanma avukatlarının algı olarak sadece boşanmaya meyil verdiği ve bunu sonuçlandırmayı amaçladıkları düşünülebilir. Halbuki bizler için de var olan bir duygunun, aile samimiyetinin olduğu tüm ilişkilerde mümkünse ilişkiyi, aileyi kurtarabilmek elbette varılabilecek en güzel, en anlamlı sonuç. Bir diğer yönden de baktığımızda eğer kişiler çift olarak gelirlerse, kararlarında netlerse, sadece boşanmanın sonuçlarını öğrenmek istiyorlarsa, burada da aslında boşanmanın hem maddi hem manevi sonuçlarını ayrıntılarıyla konuşmak, bir, evet yeniden düşünmelerine neden olabilir. İki, o sonuçları anlamlandırmak ve o sonuçları değerlendirip nasıl uygulayabilecekleri üzerinde düşünmek, çoğu zaman boşanmanın niteliğini teknik olarak nasıl gerçekleşeceği hususunu çok etki eder. Yani çekişmeli ve yıllarca sürecek, o ilişkiyi zedeleyecek bir formattan pekala protokolle bir anlaşmalı boşanmayla tek bir duruşmada sona erebilecek bir boşanma haline getirebilir. Tabii burada bunu yapabilmek için insanların hep belirli bir seviyede enerjilerinin dengelenmesi gerektiğini görüyorum. İşte bunun olabilmesi için aslında belki en başta anlatmam gereken şeyi şimdi anlatmam gerektiğini düşünüyorum. İnsanların nasıl ilişkiye başlarken o verdikleri emek, o kıymet varsa ilişkinin sonunda da bu sabrı, bu kıymeti, bu değeri göstermelerini ve vermelerini diliyorum. Her şey bir yana kişinin kendi menfaati için olduğunu evlilik sona ererken başlanılan o boşanma davası serüveninde çok daha iyi anlayacaklar. Ama diliyorum ki o sürece girmeden evvel biraz daha zaman vererek, belki o adrenalini biraz daha indirerek, belki karşınızdaki kişinin de o ilişkinin olmayacağını, yürümeyeceğini anlaması için bireysel terapi almasına izin vererek, belki çift terapisine giderek o sorunların aslında nerelerde kilitlendiğini ve çözülmediğini birlikte görerek, birlikte idrak ederek pekala
bu adrenalin düşürülebilir ve o zaman biz sadece maddi hususları konuşuyor olabiliriz. Maddi hususları konuştuğumuzda da bazı bilgiler var ki o kadar kıymetli. Örneğin ortak velayet şu an çok konuştuğumuz bir şey. İşte velayetin tarafların elinde bir sopa olmasının önüne geçmek. Çocukların ilerleyen zamanda boşanma gerçekleşse dahi aslında bitmeyen, devam eden ailenin bir parçası olduğunu görebilmek. Bunun için de birlikte bu sürece katkı sağlayabilmek çok kıymetli. Bunun için belki ortak velayetin ne olduğunu konuşmak gerekebilir o toplantıda. Belki işte bir şirket vardır ya da işte birlikte edinilen mal varlıkları vardır. Bunların içerisine geçmiş kişisel mallar vardır. Çok fazla hesap kitap gerektirir. Genel hatlarıyla bunları konuşmak gerekebilir. Tüm bunlar yapıldığında işte şahsi ilişkinin belki düzenlenmesi dahi hem çocukların ruh sağlığı için hem tarafların ebeveynlik ilişkilerini devam ettirebilmeleri için inanılmaz bir öneme ve etkiye sahip. Evet, 2 tane yol var. Biz bir tabiri caizse hep o söylenilen işte ben pantolonuna kadar alacağım, her şeyini alacağım, hiçbir şey bırakmayacağım diye girebilirsiniz. Yıka, döke, yıllarca mahkeme kapılarında uğraşabilirsiniz. Hakikaten bu hikayenin sonucunda bu işte mağdurluk kisvesi altında hakikaten zor dönemlerde çocuklar büyütmeye devam edebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın size şunu söyleyebilirim ki geleceğe yönelik olarak o eşten ayrılabilirsiniz ve hayatınızın geri kalanında onu kötü addedebilirsiniz. Ama o sizin geçmişte işte o çok güzel dediğiniz ve değerler biçtiğiniz eşiniz ve onu asla o geçmişten silemeyeceksiniz. O nedenle bir yerde ortak müşterekte anlaşabilmek ve ilişkiyi sonlandırırken de bu değerlere önem vererek bu ilişkiyi mümkün olan en güzel şekilde sonlandırabilmek aslında mümkün. Bunun için de bizler diyoruz ki boşanmak için değil ama boşanmanın ne olduğunu anlamak için çift olarak bizlere gelmeleri inanılmaz bir fayda sağlıyor eşlere. Aslında fark edelim ya da fark etmeyelim her boşanma bir çift terapisidir.